domates. Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyek. Merhaba arkadaşlar. Bugün oto yıkama yeri açacağız. Kimler açabilir? Nasıl açılır? Hangi masraflar gider? Hangi malzemeler alınır? Aylık gideri ne kadardır? Aylık kazancı ne kadardır? Bunları hesaplamaya çalışacağız. Şimdi gelin beraber başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, oto yıkama işi yapmak isteyen kişilerin arabalara hakim olması gerekir. Arabayı sevmesi gerekir. Araba piyasalarından haberdar olması gerekir. Kimler ne yapıyor? Nasıl bakım yapıyor? Nasıl cila yapıyor? Pasta yapıyor? Vesaire, bunları bilmesi lazım. Bir ustaya çok fazla mahkum olmadan, illaki yani ustanın bildiği şeyler vardır ama usta kadar bilgi sahibi olmak lazım. Yani bir cam filmi nasıl çekilir, pastacılar nasıl yapılır, polisaj nasıl kullanılır, bunları bu konularda elinden iş gelmesi lazım. Çünkü müşteri size arabasını teslim eder. 300 lira, 500 bin liralık arabasını teslim eder. Sizi işi yaparken görmesi gerekir. Yani size teslim ettikten sonra arabasını siz bir çocuğa verirseniz, bir elemana, bir işçiye verdiğinizi görürse bir daha gelmez. Sizin eldivenleri elinize geçirip tulumunuzu giyip arabaya dokunduğunuzu görmesi gerekir. O zaman güven duyar. O zaman bir kere daha getirir arabasını ve tavsiye eder herkese. Bununla ilgili önceki videolarımızda müşteri memnuniyeti, müşteri kazanma, müşteri toplama, müşteriyi elde tutabilme ile ilgili konular var. Onlara bakabilirsiniz. Öncelikle şahıs firmanızı açacaksınız. Sonra belediye ile ilgili işlemler başlar. Belediye biraz bu konularda oto yıkama konusunda biraz titizdir. Yer seçimi konusunda bir sürü şartları vardır. Onlarla uğraşmanız gerekir. Ruhsat işlemleri uzun sürer. Mesela belediyeler binaların altına, konutların altına izin vermezler çok fazla. Eğer izin vereceklerse de konut sakinlerinden muvaffakatname almanızı isterler. Yani her oturan kişiden bir imza toplamanız gerekir. Mesela örnek veriyorum, bir binada 20 daire varsa o 20 dairenin 15'inden en azından muvaffakatname almanız gerekir. O muvaffakatname ile giderseniz belediyeye ruhsat verirler veya bağımsız bir iş yeri olması lazım. Yani konutların dışında bağımsız bir yer olması gerekir. Bağlı bulunduğunuz belediyeye, ilçe veya şehir belediyesine başvurursanız bu şartları net olarak daha iyi öğrenirsiniz. Ama en az 400 metrekare, bazı belediyelerde 60 metrekare de olur diyenler var. Bir yerin olması gerekir. Burada büro veya bekleme salonu, müşterilerin bekleme salonu şartı var. İmar planını isterler. Yıkama suyunun tahliyesi için bir altyapı sistemi gerekir. Yağ değişimi ve parça temini hizmeti vermeme şartı getirir belediyeler. Çünkü bunlar sanayi bölgesine girer. Özellikle iş yeri ruhsatının, yani yapı kullanma izin belgesinin otopark olarak düzenlenmiş olmasını isterler belediyeden. Ve bir de ses gürültü yalıtımları için bazı şartlar vardır, standartlar vardır. Onlara uymak gerekir. Şimdi gelelim maliyetlere. Önce kuruluş masraflarından başlayalım. Kira 3.000 ile 10.000 arasında değişebilir ama ortalama biz 5.000 lira hesaplıyoruz. 5.000 lira kira ayırıyoruz. Kompresöre 1.500 lira, yıkama makinesine 5.600 lira, köpük püskürtme makinesi 2.000 lira, ahtapot sıcak hava üfleme makinesi 4.000 lira, jeneratör 5.000 lira, su deposu 4.000 lira. Çünkü su gidebilir, su kesilmemesi gerekir. Ayrıntılıya girmeden malzeme için 2.000 lira, polisaj makinesi 1.500 lira, elektrikli süpürge sanayi tipi 3.500 lira, hortum 3.500 lira. Özel hortumları var bunların, başlıkları, aparatları takılır. 3 tane 4 tane aldığımızı farz ediyoruz. Post cihazı ve kasa, para kasası için 3.000 lira. Araç, aparat, parfüm, perakende satacağınız ürünler vardır. Bu çok geniş bir yelpazedir. Yani araç için satacağınız malzemeler 3.000 liralık da onlardan alıyoruz. Deterjan, solüsyon için 3.000 lira. İş yerinin dekorasyonuna geldik. İş yerinin dekorasyonu için parke, fayans vesaire için 4.000 lira. Müşteri bekleme, ofis mobilya ile ilgili 6.000 lira hesapladık. Mazgal ve sulama sistemi için de 5.000 lira ve en son bodana için de 3.000 lira gider hesaplıyoruz. Dolayısıyla toplama baktığımız zaman 64.600 lira giderimiz oluştu. Bu daha önceki videolarda da söylediğim gibi 70.000 de olur, 80.000 de olur, 150.000 de olur. Sizin bütçenize göre değişir. Ama bunun altına düşmez. 64.600 lira, en fazla 60.000 lira olur, 62.000 lira olur ama çok fazla bunun altına düşmez. Aylık giderlere gelelim. Aylık kira giderimiz 5.000 lira. Personel eğer iki kişi çalışacaksa ve siz de bizzat işin başında durup onlara yardım edecekseniz, çalışacaksanız 4.500 lira hesaplıyoruz. Elektrik, su için aylık 400 lira. Yemek için 100 lira. SGK prim için 2 kişilik prim hesapladığımız zaman ve muhasebe giderleri de bunun içerisine dahil olmak şartıyla 3.000 lira hesaplıyoruz. Deterjan, fırça, bez vesaire, onlar için de aylık 500 lira gittiğini hesaplıyoruz. Toplam aylık giderimiz 13.500 lira. Şimdi aylık gelirimize bakalım. Gelirimize baktığımız zaman günlük 20 adet
adet araç çıkardığımızı farz ediyoruz. Bunlar büyük araç, küçük araç olabilir, iç dış olabilir. Ortalama 30 liradan hesapladık. Tutar 600 lira yapar. 28 iş günü için hesaplıyoruz. Yani 30 günlük aylık değil de aylık dediğim zaman 28 iş günü hatırlayın. 16.800 lira yapıyor. Ayda 5 defa detay temizlik yapsanız 400 liradan 2000 lira yapar aylık olarak. Pastacıyla ayda 3 defa pastacıyla yapsanız 300 liradan 900 lira yapar. Boya koruma yaptığımızı farz ediyoruz. Ayda 3 defa 300 liradan 900 lira yapar. Parfüm, aparat vesaire satışı, o da araç parfümü vesaire, araç için kullanılacak küçük cihazlar, aparatlar satışı içinde günde 3 tane satsanız 20 liradan 60 lira yapar. O da aylık 1680 lira diye hesapladık. Cam filmi, ayda 3 defa cam filmi yapsanız 100 liradan 300 lira. Ve motor koruma, en son motor koruma, ayda 3 defa motor koruma yapsanız 3 liradan 300 liradan 900 lira da o yapar. Toplam gelirimiz aylık 23.480 lira tekabül eder. Şimdi gelelim aylık kazancımıza. Aylık gelirimiz 23.480 lira. Giderimiz 13.500 lira. Kazancımız, bize kalan para 9.980 lira. Aylık kazancımız budur. Bu 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Bunu geliştirmek sizin elinizdedir. Daha önceki videolarda da anlattım. Sizin girişimciliğinize, sosyal çevrenize, insanlarla olan ilişkinize bağlıdır. Geliştirebilirsiniz, büyütebilirsiniz veya yeriniz müsaittir. Örneğin jetonlu ikisi bir arada yıkama ve köpük makinesi alırsınız. Şu anki değeri 15.660 lira. Değişebilir fiyatları. Müsait bir yere bunu koyarsınız. Kendi yıka yeri bölümü açarsınız. Adam gelir kendi arabasını jeton atar. 1 lira 2 lirayla yıkar. Bu da bir gelirdir. Gelir gider tablosuna baktığımızda aylık kazancınız 9.980 lira gözüküyor. Ama bu kiranıza, çalıştırdığınız elemanın sayısına, giderlerinize, değişkenliğine göre farklılık gösterir. Belki 10.000 lira olur. 15.000 lira olur. 20.000 lira olur. Belki 8.000 liraya düşer. Dönem farklılıklar gösterir. Mesela düğün dönemlerinde artar işiniz. Bayramlarda, tatillerde iş yoğunluğu çok fazla artar. Yetiştiremezsiniz. Belki bir şirketin filosunu alırsınız. Düzenli olarak aylık 10 tane araba, 20 tane araba yıkarsınız. Belki bir dolmuş veya minibüs güzergahındaki bir hattın dolmuşlarını alırsınız. Onları yıkarsınız veya temizlersiniz. Dolayısıyla bunlar değişkenlik gösterebilir. Evet arkadaşlar, bugün oto yıkama dükkanı açtık. Maliyetlerini hesapladık. Gelirimiz ne kadar, ciromuz ne kadar, giderlerimiz ne kadar ve toplam aylık kazancımız ne kadar, tahmin olarak ne kadar olur diye yol gösteririz inşallah açacak olanlara. Faydalı olursa ne mutlu bize. Hepinize hayırlı, bereketli işler dilerim.